Merhaba arkadaşlar, umarım keyfiniz yerindedir. Bugün bilimsel keşiflerin sınırlarını zorlayan bireylerin ödüllendirildiği Nobel ödülleri hakkında konuşacağız. Özellikle de fizyoloji veya tıp ödülü. 1901 yılında kurulan Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü, Alfred Nobel'in bıraktığı mirasın bir parçası olarak sağlığın ve hastalığın anlayışımızı derinleştiren kişilere olan saygının bir sembolü olarak oluşturulmuş. Bu prestijli ödül tıp bilimine çok önemli katkılarda bulunan bireylere verilmektedir. Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü sadece bilimsel topluluk için değil, aynı zamanda küresel sağlık üzerindeki geniş etkileri nedeniyle de büyük öneme sahiptir. Her yıl kazananların açıklanması dünya genelinde ilgiyle karşılanır. Bu da bilimsel bilgi araştırmada atılan dikkat çekici adımları aydınlatır. İnsan vücudunun sınırlarını çözmekten çığır açan tedavilere öncülük etmeye kadar kazananların çalışmaları tıbbi tarih üzerinde silinmez bir iz bırakmıştır. Bu videoda biraz Nobel ödülünün tarihinden, birkaç önemli Nobel konularından ve Nobel ödülüne karşı bazı eleştirilerden bahsedeceğim. Öncelikle kısa bir tarihle başlayalım. Nobel ödülü bilim, edebiyat ve barış alanındaki insan başarılarına bir saygı sunmak için İsveçli mucit ve sanayici Alfred Nobel'in 1895 yılında vasiyetiyle kurulmuş. Ancak fizyoloji veya tıp ödülü 1901 yılında ödüller arasındaki seçkin kategoriler arasında yerini bulmuş. Alfred Nobel'in insanlığın iyileştirilmesine büyük bir katkı bulunanları onurlandırmaya olan vizyoner bakış açısı tıp bilimindeki ilerlemeleri de içerecek şekilde tanımayı genişletmiş. Fizyoloji veya tıbbın ayrı bir kategori olarak Nobel ödülüne dahil etme kararı ödüller tarihinde dönüm noktası niteliğindedir. Alfred Nobel'in öngörüsü tıbbi keşiflerin insan koşullarını iyileştirmedeki kritik rolünü kabul etmesi. Bu karar tıp alanında çığır açan katkılarda bulunan birçok öncüyü tanımaya yol açmış. Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü yıllar içinde sağlık anlayışımızı kökten değiştiren parlak zihinlerin başarılarını kutlamış. Geçmiş yıllardan öne çıkan bazı kazananlar arasında 1928 yılında penisilini keşfeden Sir Alexander Fleming gibi tıp bilimine devrim niteliğinde buluşlar getiren, örneğin antibiyotik tedavisini dönüştüren bu şey, küresel halk sağlığı üzerinde derin ve kalıcı etkilere sahiptir. Peki Nobel ödülü alanlar nasıl seçiliyor? Fizyoloji veya tıp alanındaki Nobel ödülünü sahiplerinin seçim süreci tıp bilimine kalıcı bir iz bırakan bireyleri tanımaya yönelik titiz ve detaylı bir prosedürdür. Bu süreç Stockholm, İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nde yer alan Nobel Meclisi tarafından denetlenir ve tarafsızlık ve mükemmelliği sağlamak amacıyla birden fazla aşama içerir. İlk olarak Nobel Meclisi fizyoloji veya tıp Nobel ödülü için aday göstermesini istemek üzere dünya çapındaki nitelikli bireyleri ve kurumları davet eder. Bu aday göstermeler genellikle tıp araştırmalarına aktif olarak katılan tanınmış bilim insanları, profesörler ve uzmanlar tarafından yapılır. Meclis ayrıca önceki ödülü kazananlar ve alanın uzmanlarından gelen görüşlere de dikkat ederek geniş ve çeşitli bir aday havuzu oluşturur. Aday göstermeler alındıktan sonra Nobel Meclisi adayların fizyoloji ve tıp alanındaki katkılarını ve etkilerini dikkatlice değerlendirir. Uzman komiteler ve danışmanlar adayların çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde gözden geçirir. Bu değerlendirme sürecinde keşiflerin anlamı, özgünlüğü ve uzun vadeli etkileri gibi faktörler göz önünde bulundurur. Nihai karar en de sonunda Karolinska Enstitüsü'nde görev yapan fizyoloji veya tıp alanındaki uzmanlardan oluşan Nobel Meclisi'ne aittir. Meclis karar alma sürecinde kritik bir rol oynar. Toplantılar ve müzakereler yoluyla meclis ödülü alacakları kolektif olarak seçer ve seçilen bireylerin Alfred Nobel'in vasiyetine uygun olarak istisnai başarılar sergilerinden emin olunur. Peki ödülü kazanmak için hangi kriterler gerekiyor? İlk olarak derin etkileri olan çığır açan keşifler veya yenilikler yapmış olmak çok önemli. Vurgu sınırları aşan, mevcut paradigmaları sorgulayan ve yeni kavramlar veya metodolojileri tanıtan çalışmalardır. Nobel Komitesi bilgi alanında bir sıçrama yapmanın ötesinde tıp uygulamalarını ve tedavilerini devrim niteliğinde değiştirmeye potansiyel olan bilimsel başarılar arar. Komite keşiflerin uzun vadeli etkilerini ve
pratik uygulamalarını değerlendirir. Ödüllerin küresel sağlık üzerinde kalıcı olumlu bir etkisi var mı veya yaratma potansiyeline sahip mi gibi konulara odaklanır. Önemli keşifler derken neyden bahsettiğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Birkaç ünlü Nobel ödülü kazanan kişiden bahsedelim. Öne çıkan insanlardan biri daha önce bahsettiğim gibi Sir Alexander Fleming. 1928'de penisilini keşfetmesiyle 1945'te fizyoloji veya tıp ödülüne layık görülüyor. Antibiyotik alanında devrim niteliğinde bir çalışma yapmış. Penisilin tıp tarihinde bir dönüm noktasını işaret eder. Sayısız yaşamı kurtarmış ve birçok diğer antibiyotiğin gelişmesine yol açmış. Şu an herhangi bir hastalığınız olduğu zaman doktora gittiğinizde çok yaygındır antibiyotiğin önerilmesi ve antibiyotikten sonra sizin gelişme sürecinizi daha iyi takip edebilirsiniz. O yüzden çok çok önemli bir rolü var bizim hayatımızda. Onun dışında 1986'da ödüle layık görülen Rita Leva-Montalcini sinir büyüme faktörü alanındaki önemli katkıları yapmış. Çalışmaları nörobiyoloji alanında ilerlemenin temelini atmış ve sinir hücrelerinin nasıl geliştiği ve işlev gösterdiği konusunda anlayışımızı derinleştirmiş. Levi-Montalcini'nin keşifleri nörodejeneratif hastalıklar, işte Alzheimer gibi ve potansiyel tedavi müdahaleleri üzerine yeni araştırma alanları açmış. Bu insanlar birçok diğer isimle birlikte tıp biliminde kalıcı bir miras bırakmışlar. Çığır açan keşifleri sadece yaşamları kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda bizim gibi sonraki bilim insanları kuşaklarına yeni alanlar keşfetme konusunda ilham kaynağı olmuşlar. Şu ana kadar eski ödüllerinden bahsettim. Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne dünya genelinde insan sağlığını iyileştiren bireyleri onurlandırmaya şu anda devam ediyor. Biraz yeni keşiflerden bahsedelim ve bu bağlamda ödülü kazananlar hakkında konuşalım. Benim en heyecan duyduğum Nobel ödülüyle onlandırılan önemli bir keşif CRISPR-Cas9 dediğimiz gen düzenleme teknolojisinin geliştirilmesidir. 2020'de Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna genetik kusurları düzeltme ve çeşitli hastalıklar için hedefli tedaviler geliştirme potansiyeli sunan bu devrim niteliğinde çalışmalar nedeniyle ödül almışlardır. CRISPR-Cas9 tıbbi tedavi manzarasını yeniden şekillendirmenin gücüne sahiptir. Kişiselleştirilmiş ve son derece etkili müdahaleler sunar. Başka önemli bir ödül, kanser terapisi alanındaki çalışmalar nedeniyle 2018'de James Allison ve Tasuku Honjo'ya verildi. Bağışıklık sistemini kontrol noktası inhibasyonu alanındaki çelişkileri vücudun bağışıklık sistemini kansere karşı savaşmak için kullanılan dönüştürücü tedavilere yol açtı. Bu çığır açan keşif kanser tedavisinde daha etkili ve daha az invazif alternatifler sunarak bu kompleks hastalığa yaklaşımımızda devrim niteliğinde bir değişiklik sundu. 2016 yılı da ilginç bir Nobel ödülüydü. Yoshinori Osumi'nin otofaji ile ilgili keşifleri ona Nobel ödülü almasına olanak sağladı. Osumi'nin çalışmaları hücrelerin kendilerini geri dönüştürdüğü ve yeniden oluşturduğu sürecin moleküler mekanizmasını ortaya çıkardı. Otolojini anlamak, sağlık ve hastalıkla ilgili hücresel süreçlere yönelik müdahaleler geliştirmek için çok ve çok önemli. Bu yakın tarihli Nobel ödülü alan keşiflerin asıl önemi sağlık hizmetlerini devrim niteliğinde değiştirmeye ve kişiselleştirmeyi hedeflemiş olması. Bu şekilde çığır açan bir kapsayıcı yönü potansiyeli bulunmakta. İşte CRISPR-Cas9 hassas gen düzenleme yetenekleriyle kalıtsal hastalıklardan sorumlu genetik mutasyonları düzeltme potansiyeli taşır. Bu teknoloji bireylerin benzersiz genetik yapısına özel olarak uyarlanmış tedavilerin önünü açar. Önceki tedavi yöntemlerine göre benzersiz olmaktadır. Onun dışında kanser immünoterapisi onkoloji manzarasını değiştirmiş bir konsepttir. Daha etkili ve daha az toksik alternatiflere dönüştürme potansiyeli sunar. Bağışıklık sisteminin gücünü kullanarak kanserle savaşma yöntemi bu karmaşık hastalığa yaklaşımımızda önemli bir değişiklik temsil eder. Uzun süreli remisyonlar ve daha az yan etkileri potansiyeli dünya genelinde kanser hastaları için bir umut ışığı taşımıştır.
Onun dışında otofaji üzerine çalışma ise temel hücresel süreçlerin anlayışını derinleştirmesinin yanı sıra çeşitli hastalıklar için yeni tedavilerin potansiyelini göstermiş. Hücresel geri dönüşümün oynadığı kritik rolü hedefleyen müdahaleler için yeni olanaklar açmıştır. Bu yakın tarihli Nobel ödülüne alan keşifler, sağlık hizmetlerinin geleceğini yeniden tanımlama potansiyeline sahiptir. Bu çığır açan keşifler, genetik bozuklukların düzeltilmesi, kanseri etkili bir şekilde tedavi etme ve sağlık ve hastalıkla ilgili temel hücresel süreçlerin anlama konusunda yeni stratejiler sunar. Sonuç olarak da daha etkili, hassas ve sonunda kişiye özgü tıbbi müdahalelere kapıları açar. Okey, şimdi Nobel'in bu kadar iyi yönünden bahsettikten sonra biraz da Nobel hakkındaki fikir ayrılıklarından ve ilişkilerden bahsedelim. Örneğin Alfred Nobel'in vasiyeti tarafından dikte edilen ve ödülün insanların ölümünden sonra verilmeyeceğini belirten bir kısıtlama vardır. Bu kısıtlama çığır açan katkılarda bulunan layık görülen bireylerin tanınmadan önce ölmesine yol açmış. Böyle bir kuralın adil olmadığı konusunda tartışmalar neden olmuştur. Başka bir tartışma konusu seçim sürecinin subjektif doğası etrafında döner. Eleştirmenler ödülü alanların seçiminin kişisel önyargılar, işte insanların nerede doğduğuna göre coğrafi düşünceler veya akademik bağlantılar tarafından etkilendiğini iddia ederler. Nomine etme ve değerlendirme sürecinin karmaşıkları derinlemesine tasarlanmış olsa da yanlılık unsurlarını yanlışlıkla dahil edebilir ve bu Nobel Komitesi'nin kararlarını fizyoloji veya tıp alanındaki en layık katkıları gerçekten temsil edip etmediği konusunda tartışmalara yol açmıştır. Başka bir tartışma konusu da şu yönde. Her yıl sınırlı sayıda ödül alanının olması da eleştirilerin konusu olmuş. Modern bilimsel araştırmanın işbirliğine dayalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu yalnızca birkaç bireyi tanımaktan ibaret değil. Çığır açan keşifleri kolektif çabanın tam olarak yansıtılabilemeyeceği olasılığı ortaya çıkıyor. Bu sınırlama Nobel ödülünün çağdaş tıbbi araştırmanın işbirliği ve disiplinler arası doğasını tanıma konusundaki kapsamlılığını vurguluyor. Acaba biz ödülü bir kişiye vererek bu kolektif ve işbirlikçi ruhu aslında iyi temsil edemiyoruz mu gibi soru işaretleri barındırıyor. Ayrıca Nobel ödülünün tarihinde belirli grupların, özellikle de kadınlar ve az temsil edilen bölgelerden gelen araştırmacıların tarihsel olarak az temsil edilmesi eleştirilerin kaynağı olmuştur. Eleştirmenler bu konuda daha fazla çeşitlilik gerektiğini vurgularlar. Sonuç olarak fizyoloji veya tıp Nobel ödülü saygın olsa da seçim süreci ve sınırlamaları etrafındaki tartışmalar ve eleştiriler modern tıp biliminin çeşitli ve işbirlikçi doğasını en iyi nasıl tanıyıp onurlandırılacağı konusundaki süre gelen tartışmalar hala devam etmektedir. Şu an konuştuklarımı özetleyecek olursam Nobel ödülleri sağlık ve hastalığın anlayışımıza çığır açan katkıları kutlama olanağı sunar. Bu sayede bizler tıbbi araştırmaların ön safhalarındaki bilgiye, alanları şekillendiren özgün düşünceler ve bilimsel başarının gelişen hikayesine dair bilgiler elde edebiliriz. Unutmayın, bilim, bilgi ve yeniliğin peşinde olan bir süreçtir. O yüzden merakla kalın, bilgiyle kalın ve Nobel ödülü alan bireylerin desteklemeye devam edin. Gelecek sayısız olasılıkları barındırıyorlar ve Nobel ödülü tıbbi araştırmanın manzarasını şekillendiren olağanüstü başarılı vurgulayan bir işaret olarak varlığını sürdürüyor. Bir dahaki videoda bu senenin kazananları hakkında konuşacağım. Karolinska Enstitüsü'nde çalıştığım için bu senenin Nobel ödülü konuşmasını dinleme şansım oldu. Bir dahaki videoda daha bilimsel bir söylemle bu senenin ödülünü tartacağız. Bir dahaki görüşmemize kadar sağlıcakla kalın.